dünyanın çeşitli bölgeleri, benzersiz coğrafi özellikleri ve çeşitlilikleriyle insanları büyüler. Amazon ormanlarının yeşillikleri, Sahra çölünün sonsuz kumları ve Himalayaların heybetli zirveleri, gezegenimizin çeşitliliğini ve güzelliğini yansıtır. Tüm bu muhteşem manzaralar arasında, Antarktika'nın soğuk ve acımasız dünyası, kendine özgü bir yapıyla ve gizemle doludur. Bu bembeyaz bölge, fok balıklarından, penguen kolonilerine, buzullardan, derin deniz canlılarına kadar çeşitli yaşam formlarına ev sahipliği yapar. Antarktika'nın sessizliği ve buzların altında gizlenen zenginlikler, doğa severlerin ve bilim insanlarının dikkatini çeker ve bu kutup kıtasını keşfetmeye olan ilgilerini her geçen gün artırır. Antarktika, dünyanın en soğuk ve en kuru kıtasıdır. Genellikle buz kıtası olarak bilinen Antarktika'nın büyük çoğunluğu kalıcı buz örtüsüyle kaplıdır ve yüzeyinin %98'inden fazlası buzlarla kaplıdır. Bu muazzam buz örtüsü, yeraltı gölleri ve buzul akıntılarıyla dolu olan bir dizi farklı topografik formasyona sahiptir. Antarktika, Güney Kutbu'nun etrafında yer alır ve 14 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplar. Bu durum, onu dünyanın 5. büyük kıtası yapar. Coğrafi olarak, kıtanın kuzeyinde Güney Amerika, Güney Atlantik ve Hint Okyanusu, doğusunda Güney Okyanusu, batısında ise Güney Amerika ve Atlas Okyanusu yer alır. Kıtanın ortasında, en yüksek noktası olan ve 4892 metre yüksekliğindeki Vinson Masifi içeren Transantarktik Dağları uzanır. Bu dağlık bölge, doğudan batıya kadar kıtayı ikiye böler. Bunun yanı sıra, Antarktika yüzeyinin altında dev bir buz kütlesi yatar. Bu buz tabakası ortalama olarak 1,6 kilometre kalınlığındadır ve bazı bölgelerde 4,8 kilometreye kadar ulaşabilir. Bu durum, kıtanın toplam buz hacmini yaklaşık 26,5 milyon kilometreküpe çıkarır. Antarktika'nın kuzey kıyıları sık sık buzullarla kaplı, kara ve dağ sıralarıyla karakterizedir. Buna karşılık, güneydeki kıyılar daha hafif ve daha ılıman iklimlerle belirlenmiştir. Kıyı bölgeleri, yıllık ortalama sıcaklıkların -10 ila -30 derece arasında değiştiği birçok araştırma istasyonuna ev sahipliği yapar. O araştırma istasyonları, bilim insanlarının kıtanın çeşitli yönleriyle ilgili araştırmalar yapmasını sağlar. Antarktika'nın coğrafi özelliklerinden biri de Weddell Denizi ve Ross Denizi gibi büyük koylar ve denizleridir. Bu su kütlesinin etrafında kıyı şeridinde yaşayan birçok deniz kuşu ve deniz memelisi bulunur. Ayrıca denizlerde yaşayan balıklar ve diğer deniz canlıları Antarktika'nın biyolojik çeşitliliğinin bir parçasını oluşturur. Ancak bu denizler yıl boyunca donma riski taşır ve oldukça zorlu koşullara sahiptir. Antarktika'nın coğrafi özellikleri arasında önemli bir yer tutan bir diğer unsur da, kıtanın iç bölgelerinde bulunan yeraltı gölleridir. Bu yeraltı gölleri, milyonlarca yıl boyunca buzullar altında hapsolmuş olan tatlı su rezervleridir. Bilim insanları, bu göllerin yaşamın varlığını sürdürebileceği ve hatta evrimleşebileceği bir ortam sunabileceğini düşünüyorlar. Bu göllerin keşfi ve incelenmesi, gezegenimizdeki yaşamın sınırlarını anlama ve dünya dışı yaşamın olası koşullarını anlama çabalarına önemli katkılar sağlamıştır. Antarktika'nın bir diğer önemli coğrafi özelliği ise dev buz tabakalarının kaymasıdır. Bu buz tabakaları, kıyı bölgelerinden denize doğru sürekli olarak akar ve dev buz dağları oluşturur. Bu buz akıntıları, dünyanın dengesini etkileyen önemli bir faktör olup, küresel deniz seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca, buzul akıntıları, kıtanın jeolojik yapısını şekillendirir ve kıyı bölgelerinde çeşitli arazi şekillerinin oluşmasına neden olur. Antarktika, diğer kıtalardan oldukça uzak bir konumdadır. En yakın kıta olan Güney Amerika'ya olan mesafe, Drake Boğazı aracılığıyla yaklaşık 1000 kilometredir. Avustralya kıtasına olan mesafe ise, Ross Denizi üzerinden yaklaşık 2500 kilometredir. Afrika kıtasına olan mesafe ise, Hint Okyanusu üzerinden yaklaşık 3700 kilometredir.
Antarktika'nın en yakın noktası olan Güney Amerika'nın güney ucu, Arjantin'in Ushuaia şehri veya Şili'nin Punta Arenas şehri gibi bölgelerdir. Ancak, kıtanın geri kalanı için uzaklık oldukça büyüktür ve bu durum ulaşımı zorlaştırır. Bu uzaklık, Antarktika'nın izole doğasını ve onun benzersiz ekosistemini korumak için bir katkı sağlar. Kutup bölgeleri, dünyanın en ekstrem ve çetin koşullarına sahip olan arazi formlarıdır. Bu bölgeler, kuzeyde Kuzey Kutbu yakınlarındaki Arktika ve güneyde Güney Kutbu yakınlarındaki Antarktika'yı içerir. Her iki kutup bölgesi de benzersiz jeolojik özelliklere ve topografik yapıya sahiptir. Arktika, büyük ölçüde deniz buzundan oluşan bir okyanus tabanı üzerine kurulmuştur. Kutup denizi, su altında kalan bir dizi sığ su alanı ve kara parçalarıyla karakterizedir. Kuzey Kutbu'nun jeolojisi, genellikle yerin altındaki petrol ve doğalgaz yataklarıyla tanınır. Ayrıca, Arktika'daki buzul tabakaları, yerin altındaki jeolojik oluşumları maskeleyebilir ve coğrafi keşif çalışmalarını zorlaştırabilir. Kuzey Kutbu'ndaki topografik yapı, genellikle alçak tepeler, buzullar ve deniz tabanındaki sığlık alanlardan oluşur. Diğer yandan, Antarktika'daki jeoloji ve topografi daha belirgin ve dramatiktir. Bu kıta dev bir buz tabakasıyla kaplıdır ve toprak altında kalan kara kütlesinin çoğu, dünyanın en yüksek dağlarından bazılarını içeren Transantarktik Dağları ile kaplıdır. Bu dağlar, kıtayı ikiye bölen dev bir sırt sistemi oluşturur. Ayrıca, Antarktika'nın jeolojisi, yerin altındaki buz tabakaları altında yatan, yeraltı gölleri ve buzul akıntıları gibi benzersiz özellikleri içerir. Bu jeolojik özellikler, bilim insanlarına kıtanın iklim tarihini anlama ve dünyanın geçmiş iklim değişikliklerini araştırma fırsatı sunar. Antarktika'nın topografik yapısı, genellikle yüksek ve dağlık olmasına rağmen, kıyı bölgelerinde daha alçak ve daha düz arazilerde bulunur. Kutup bölgelerinin jeolojisi ve topografyası, gezegenimizin tarihi ve doğal süreçlerinin anlaşılmasına ışık tutar. Ayrıca, bu bölgelerdeki ekstrem koşullar, çevresel bilimciler ve araştırmacılar için bir laboratuvar görevi görür. Gezegenimizin iklim değişikliği ve çevresel etkileri hakkında önemli veriler sağlar. Antarktika, dünyanın en soğuk ve en çetin iklimine sahip yerlerinden biridir. Kutup dairesinin güneyinde yer alan bu kıta, yıl boyunca aşırı soğuk ve rüzgarlı koşullara maruz kalır. Bu kıtada, genellikle buzullarla kaplı olan geniş bir alan vardır ve bu durum, genel olarak kıtanın iklimini etkiler. İç kesimlerindeki iklim, aşırı soğuk ve kuru olarak tanımlanır. Yaz aylarında bile sıcaklık sıfırın altında kalabilir ve kış aylarında -80 santigrat dereceye kadar düşebilir. Bu ekstrem soğuk, kıtanın neredeyse tamamının buz tabakalarıyla kaplı olmasına katkıda bulunur. Ayrıca, dünyanın en rüzgarlı yerlerinden biridir. Kıtanın yüksek rakımları ve düz olmayan arazisi, şiddetli rüzgarların oluşmasına neden olur. Bu rüzgarlar, katabatik rüzgarlar olarak bilinir ve bazen saatte 320 km hıza ulaşabilir. Antarktika'nın sahil bölgelerinde iklim biraz daha ılımandır, ancak yine de oldukça soğuk ve rüzgarlıdır. Yaz aylarında sıcaklık genellikle sıfırın altında, kış aylarında ise daha da düşük olabilir. Bu bölgelerde deniz buzunun erimesi ve çözülmesiyle birlikte kıyıya daha fazla su getiren buzul akıntıları da sıkça görülür. Bu durum, yerel iklim üzerinde etkili olur ve bazen aniden hava değişikliklerine neden olabilir. Antarktika'nın iklimi ve hava şartları, kıtanın kendine özgü ekosistemini belirler. Bu sert koşullara uyum sağlamış olan canlılar, kıyı bölgelerindeki deniz kuşlarından, iç kesimlerde yaşayan mikroorganizmalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Ayrıca bu ekstrem koşullar, bilim insanlarının iklim değişikliği ve dünyanın geçmiş iklim tarihini anlamak için Antarktika'yı bir laboratuvar olarak kullanmalarını sağlar. Antarktika'nın iklimi ve hava şartları sadece yerel ekosistemi etkilemekte kalmaz, aynı zamanda küresel iklim sistemine de önemli bir katkı sağlar. Bu kıtanın üzerindeki buz tabakaları, gezegenin ısınmasında ve deniz seviyelerinin yükselmesinde kritik bir rol oynar.
Ancak son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği, Antarktika'nın ikliminde ve buz örtüsünde belirgin değişikliklere neden olmuştur. Bilim insanları, buzulların erimesinin ve deniz buzunun azalmasının küresel deniz seviyelerinde artışa ve okyanus sıcaklıklarında artışa yol açabileceğini belirtiyorlar. Bu durum, dünya genelinde iklim sistemlerindeki dengesizlikleri artırabilir ve kıyı bölgelerinde yaşayan milyonlarca insanı etkileyebilir. Ayrıca, buzulların erimesiyle serbest kalan karbondioksit ve diğer sera gazları, sera etkisini güçlendirerek iklim değişikliğini daha da hızlandırabilir. Antarktika'nın iklimi ve hava şartları, sadece bilimsel araştırmacılar için değil, aynı zamanda, bu vahşi diyarın gizemini keşfetmek isteyen maceraperestler ve doğa severler için de büyük bir ilgi kaynağıdır. Ancak, kıtanın hassas ekosistemi ve benzersiz doğal çevresi, insan müdahalesine karşı son derece hassas olduğundan, Antarktika'nın korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, büyük önem taşır. Bu kıta, insan hayal gücünü zorlayan ekstrem koşulların hüküm sürdüğü ve yaşamın mücadele ettiği bir kıta olarak bilinir. Ancak, bu vahşi diyarın dondurucu suları ve buzulları altında şaşırtıcı bir biyolojik çeşitlilik barındırır. Kutup kuşlarından foklara, balinalardan krile kadar uzanan birçok farklı tür, Antarktika'nın eşsiz ekosisteminde yaşamını sürdürmektedir. Bunların yanı sıra, Antarktika'nın zengin denizel yaşamı dikkat çeker. Özellikle kril, kutup denizlerinin ana besin zinciri olup, foklar, penguenler ve deniz kuşları için temel bir besin kaynağıdır. Bunun yanı sıra, deniz tabanında yaşayan derin deniz canlıları da dikkat çeker. Buzların altında, çeşitli yosun ve deniz anası gibi organizmalar yaşam bulur. Ayrıca, Antarktika'da nadir bulunan bazı balık türleri ve denizaltı bitki örtüsü de bulunmaktadır. Kara üzerinde, özellikle kıyı bölgelerinde yaşamak için uygun koşullar bulunur. Antarktika kıyıları, milyonlarca penguenin ve deniz kuşunun yuva yapmak için tercih ettiği yerlerdir. Ayrıca, kıyı bölgelerinde yaşayan foklar da sıkça görülür. Karada yaşayan bitki örtüsü oldukça sınırlıdır. Ancak, likenler, yosunlar ve bazı bitki türleri, buzul altındaki nemli ve ıslak alanlarda bulunabilir. Antarktika'nın biyolojik çeşitliliği, bu zorlu ortama nasıl uyum sağlandığını anlamak için büyük önem taşır. Ayrıca, bu çeşitlilik, bilim insanlarına iklim değişikliği, çevresel etkiler ve insan müdahalesinin doğal yaşam üzerindeki etkilerini anlama fırsatı sunar. Ancak, kıtanın hassas ekosistemi, turizm ve araştırma faaliyetleri gibi insan faaliyetleri tarafından tehdit altındadır. Bu nedenle, Antarktika'nın korunması ve sürdürülebilir yönetimi büyük önem taşır. Bölgenin biyolojik çeşitliliği, kıtanın eşsiz doğal koşullarına ve izole edilmiş konumuna bağlı olarak evrimleşmiştir. Bu ekstrem koşullar altında yaşayan organizmalar, adaptasyon ve özelleşme yoluyla hayatta kalmayı başarmışlardır. Örneğin, penguenlerin yağlı tüyleri ve büyük balıkların kalın yağ tabakaları, soğuk suların etkilerine karşı koruma sağlar. Aynı şekilde, kutup denizlerinde yaşayan balıkların ve deniz canlılarının vücut yapıları da, donma riskine karşı özel olarak uyarlanmıştır. Antarktika'nın biyolojik çeşitliliği, aynı zamanda bilim insanları için de büyük bir ilgi kaynağıdır. Kıtanın izole doğası ve benzersiz ekosistemi, çeşitli bilimsel araştırmaların ve keşiflerin yapılmasına olanak tanır. Araştırmacılar, bu zorlu ortamda nasıl hayatta kalındığını, türler arası ilişkileri ve ekosistem dinamiklerini anlamak için Antarktika'yı bir laboratuvar olarak kullanırlar. Ancak, bölgenin biyolojik çeşitliliği, çevresel tehditlerle karşı karşıyadır. İklim değişikliği, deniz seviyelerinin yükselmesi ve insan faaliyetleri gibi faktörler, kıtanın ekosistemlerini olumsuz etkileyebilir. Özellikle, kıyı bölgelerindeki penguen ve fok kolonileri gibi hassas habitatlar, turizm ve araştırma faaliyetleri nedeniyle tehlike altındadır. Bu nedenle, Antarktika'nın biyolojik çeşitliliğini korumak ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için uluslararası işbirliği ve koruma çabaları önemlidir. Bu kıta, dünyanın en hassas ve önemli ekosistemlerinden birini temsil eder ve gelecek nesiller için korunmalıdır. Antarktika'nın soğuk sularında, penguenlerin yaşam mücadelesi
bu vahşi diyarın en ikonik görüntülerinden biridir. Özellikle Güney Kutbu'nda bulunan Adeli, İmparator ve Gento gibi çeşitli penguen türleri kıyı bölgelerinde büyük koloniler oluşturur. Bu penguenler yumurtalarını kara üzerindeki kayalık bölgelere veya buzulların kenarlarına bırakır ve kuluçka dönemini yoğun soğuğa rağmen başarıyla tamamlarlar. Ardından yavrularını beslemek için denizlere dalarlar ve bol miktarda kril ve balıkla beslenirler. Penguenler, kışında sürekli olarak su altında yaşamaya devam ederler ve dondurucu suların derinliklerindeki avlarını takip ederler. Bu sevimli ve dayanıklı yaratıklar, Antarktika'nın sert koşullarında hayatta kalmak için benzersiz adaptasyonlara sahiptirler. Antarktika'nın en büyük penguen türü olan imparator penguenler, buzlarla kaplı kıyı bölgelerinde yaşarlar. Yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda ve 40 ila 45 kilogram ağırlığında olan bu penguenler, koyu mavi siyah sırtları ve beyaz göğüsleriyle dikkat çekerler. İmparator penguenler, kış aylarında buzların üzerinde ürerler ve tek bir yumurta bırakırlar. Erkekler, kuluçka döneminde yumurtayı sıcak tutmak için karnını yumurtanın üzerine koyarlar. Ebeveynler, yavruları büyütmek için denizdeki avlarını takip ederler. Antarktika, çeşitli balina türlerinin yaşadığı önemli bir habitatı barındırır. Özellikle minke ve cüce gibi türler bu soğuk suları ev olarak seçerler. Bu dev deniz memelileri beslenmek için genellikle kril ve küçük balık sürülerini takip ederler ve Antarktika'nın zengin denizel yaşamı ile beslenirler. Bu türler yaz aylarında bu bölgelere göç ederler ve genellikle buzulların kenarlarında ve kıyı sularında beslenirken kış aylarında daha sıcak sulara doğru göç ederler. Ancak küresel ısınma ve avlanma gibi tehditler bu muazzam deniz canlılarının yaşamını tehdit etmektedir. Antarktika, fokların çeşitli türlerinin yaşadığı önemli bir habitatı sunar. Wedel, leopard ve Ross morsları gibi farklı fok türleri kıyı bölgelerinde ve buzulların yakınındaki denizlerde sıkça görülürler. Bu foklar genellikle buzulların üzerinde veya karalarda dinlenir ve yavrularını büyütürler. Beslenme için denize dalan foklar genellikle balıklar, kiril ve diğer deniz canlılarıyla beslenirler. Kıtanın soğuk suları, fokların uyum sağlamış olduğu ve avlarını takip ederek yaşamlarını sürdürdüğü bir ortam sunar. Antarktika'nın soğuk sularında yaşayan Wedel fokları, bu zorlu koşullara mükemmel şekilde adapte olmuşlardır. Bu fok türü, yumuşak bir kürk tabakası ve yağlı ciltleri sayesinde soğuk suyun etkilerine karşı korunmuşlardır. Ayrıca, güçlü yüzgeçleri sayesinde buzların altında yüzerek avlanabilirler. Wedel fokları, genellikle buzulların yakınında veya buz altında doğum yaparlar ve avlarını takip ederek beslenirler. Antarktika kardinal kuşu, kıtanın kıyı bölgelerinde ve adalarda bulunur. İsimlerini kırmızı renkteki gagasından alır. Diğer penguen türlerine göre daha küçük olan Antarktika kardinal kuşları, beyaz göğüsleri ve başlarının üstünde sarı bir şeritleri vardır. Genellikle koloniler halinde yaşarlar ve kış aylarında avlanmak için denize dalarlar. Antarktika krili, Antarktika'nın denizlerinin ana besin kaynaklarından biridir. Küçük, yengeç benzeri bir deniz organizması olan kril, milyonlarca tonluk sürüler halinde Antarktika'nın sularında yüzer. Diğer deniz canlıları için temel bir besin kaynağıdır ve aynı zamanda ekosistemin önemli bir parçasıdır. Antarktika'nın sembolik kuşlarından biri olan albatroslar, muhteşem kanat açıklıkları ve okyanusların ustası uçuşlarıyla tanınır. Bu büyük kuşlar, genellikle uzun mesafeli göçlerle ünlüdür ve bu soğuk kıtanın soğuk sularıyla ilişkilendirilirler. Albatroslar, kanat açıklığı bakımından dünyanın en büyük kuşları arasında yer alır. Bazı türlerin kanat açıklığı 3 metreyi aşabilir. Bu geniş kanatlar, albatroslara muazzam bir planör etkisi sağlar ve uzun mesafeli uçuşlarını kolaylaştırır. Uzun yaşamlarıyla da dikkat çekerler. Bazı türler 50 yıla kadar yaşayabilirler. Bu uzun ömür, çevrelerine uyum sağlamalarını ve uzun mesafeli göçler yapmalarını sağlar. Albatroslar, çoğunlukla okyanuslarda ve denizlerde yaşarlar.
Besin kaynakları genellikle balıklar, kalamarlar ve diğer deniz canlılarıdır. Bu kuşlar, deniz yüzeyinde sürüklenen yemleri veya avlarını izleyerek beslenirler. Albatroslar, muhteşem göç yetenekleriyle tanınır. Bazı türler, binlerce kilometrelik mesafeleri kat edebilir ve yıllarca süren göç rotaları boyunca okyanusları geçerler. Bu uzun mesafeli göçler, albatrosların yaşam döngüsünün önemli bir parçasıdır ve çiftleşme, beslenme ve üreme alanları arasında bağlantı kurar. Genellikle tek yumurta bırakırlar ve yavru bakımı oldukça uzun bir süreci kapsar. Yavrular, ebeveynleri tarafından uzun süreyle beslenir ve korunur. Yavru albatroslar, büyümeleri ve güçlenmeleri için bu süre boyunca ebeveynlerine bağımlıdırlar. Antarktika'nın dondurucu suları ve karaları, burada yaşayan organizmalar için ciddi bir zorluk oluşturur. Ancak birçok canlı, soğukla başa çıkabilmek için çeşitli adaptasyonlar geliştirmiştir. Örneğin, penguenlerin yoğun tüyleri, vücut ısılarını korumalarına ve soğuğa karşı izolasyon sağlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, deniz memelileri gibi bazı türler, kalın bir yağ tabakası geliştirerek ısı kaybını en aza indirirler. Antarktika'nın suları çok düşük sıcaklıklarda donar, ancak bu suların altında yaşayan bazı deniz canlıları, bu koşullara uyum sağlamak için antifriz proteinleri üretirler. Bu proteinler, hücrelerin donmasını önleyerek organizmaların hayatta kalmasını sağlar. Örneğin, Antarktika'daki balık türleri, hücrelerinde antifriz proteinleri üretir ve bu sayede suyun donma noktasının altındaki sıcaklıklara dayanabilirler. Antarktika'da yaşayan bazı canlılar, yavaş metabolizmaya sahiptir. Bu durum, vücut ısılarını korumak ve enerji tüketimini en aza indirmek için bir stratejidir. Özellikle kış aylarında, birçok organizma, metabolik hızlarını düşürür ve enerji tasarrufu yapar. Bu durum, yiyecek bulma konusundaki zorlukları hafifletmeye ve hayatta kalma şanslarını artırmaya yardımcı olur. Antarktika, ekstrem soğuk, rüzgarlar ve dondurucu koşullarla kaplı olsa da, kara hayatı içinde bir yaşam alanı sunar. Karasal ekosistem, kuşkusuz buzulların hakimiyeti altındadır, ancak buna rağmen, bazı mikroorganizmalar, likenler ve diğer bitki türleri, bu zorlu ortama uyum sağlamıştır. Antarktika'daki bazı kara alanlarında, özellikle nemli ve ıslak bölgelerde, likenlerin görülmesi yaygındır. Likenler, mantarlar ve alglerin birlikteliğiyle oluşan, yavaş büyüyen ve dayanıklı organizmalardır. Bu organizmalar, soğuk ve kuru koşullara dayanıklıdır ve bazı türler, yaşam döngülerini buzul altında geçirebilirler. Likenler, Antarktika'nın kara ekosistemine önemli bir katkı sağlar ve toprak oluşumunda rol oynarlar. Antarktika kıtasının kıyı bölgelerinde ve bazı nemli bölgelerinde yosunlar ve küçük bitkilerin varlığına rastlanır. Bu bitkiler, genellikle buzul altı kayalıklarda, nehirlerin kenarlarında veya sıcak su kaynaklarının yakınında bulunur. Bu tür bitkiler, karaların ekosistemini çeşitlendirir ve diğer organizmalar için bir yaşam alanı sağlar. Bazı karayosunları, özellikle kıyı bölgelerinde ve buzulların kenarlarında bulunabilir. Bu karayosunları, sıcaklık ve nem değişikliklerine dayanıklıdır ve sert koşullarda bile büyümeye devam edebilirler. Toprağın erozyonunu önlemeye ve habitat sağlamaya yardımcı olurlar. Antarktika'nın kara hayatının önemli bir bileşeni, mikroorganizmaların çeşitliliğidir. Toprak, kar ve buzun altında yaşayan bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar, ekosistemin temel yapı taşlarını oluşturur. Bu organizmalar, ekstrem koşullara dayanıklı özelliklere sahiptir ve bazıları donmuş ortamlarda bile yaşayabilir. Antarktika, dünyanın en uzak ve en zorlu bölgelerinden biri olmasına rağmen, bilim insanları için son derece çekici bir araştırma alanıdır. Bu kıtada bulunan araştırma istasyonları, birçok ülkeden bilim insanlarının kıtanın çeşitli yönlerini incelemesine ve keşfetmesine olanak tanır. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük Antarktika araştırma üssü olan McMurdo, Ross Adası'nda bulunur. Bu istasyon, çevresel bilimler, jeoloji, biyoloji, meteoroloji ve astrofizik gibi birçok alanda araştırma yapmak için kullanılır.
Ayrıca, Antarktika'daki en büyük altyapıya sahip üs olup, çeşitli ulaşım araçlarına ve destek hizmetlerine ev sahipliği yapar. Güney Kutbu'nda bulunan Amundsen Scott, Güney Kutbu Araştırma İstasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ana bilimsel üssüdür. İstasyon, atmosferik ve uzay bilimleri, iklim araştırmaları, astrofizik, buzul jeolojisi ve biyoloji gibi birçok alanda önemli çalışmalara ev sahipliği yapar. Ayrıca, Güney Kutbu Araştırma İstasyonu, uluslararası işbirliği projelerine de katkıda bulunur. Palmer Araştırma İstasyonu, Antarktika Yarımadası'nda bulunan bir araştırma istasyonudur. Bu istasyon, okyanus ve deniz bilimleri, deniz biyolojisi, ekoloji ve iklim değişikliği gibi alanlarda çalışmalar yürütmek için kullanılır. Ayrıca, nesli tükenmekte olan türlerin korunması ve çevresel etkilerin izlenmesi gibi projelere de ev sahipliği yapar. Vostok Araştırma İstasyonu, Antarktika'nın iç kesimlerinde bulunan ve Rusya'nın en büyük araştırma istasyonlarından biridir. Bu istasyon, jeoloji, buzul bilimi, iklim araştırmaları ve uzay araştırmaları gibi birçok alanda çalışmalar yapar. Ayrıca, dünyanın en derin buz tabakalarından birine sahip olan Vostok Gölü'nü incelemek için kullanılmıştır. İnsanlar, Antarktika'da yaşamak veya araştırma yapmak için çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. Araştırma yapmak için kullanılan binalar ve tesisler, aşırı soğuk ve rüzgarlı koşullara dayanıklı olmalıdır. Bu binalar, genellikle yalıtılmış durumda ve iklim kontrolüne sahiptir. Böylece, iç ortam sıcak ve konforlu tutulabilir. Bölgede çalışanlar, aşırı soğuğa karşı korunmak için özel giysi ve ekipman kullanırlar. Bu giysiler, genellikle çok katmanlı ve su geçirmezdir. Böylece vücut sıcaklığını korur ve rüzgarı engellerler. Antarktika'da yaşayan veya çalışan insanlar için yeterli ve dengeli beslenme çok önemlidir. Bu nedenle araştırma istasyonlarında genellikle hijyenik koşullarda hazırlanan taze gıdalar sunulur. Ayrıca, su temini de özel bir öneme sahiptir ve suyun donmaması için özel tedbirler alınır. Araştırma istasyonlarında genellikle tıbbi personel bulunur ve acil durumlara müdahale edebilecek ekipman ve ilaçlar bulundurulur. Antarktika, bugün dünya üzerinde keşfedilmeyi bekleyen birçok gizemi barındıran ilginç bir kıtadır. Bu buzlarla kaplı topraklar, araştırmacıların ilgisini çeken bir dizi sırrı içinde saklar. Buzların altında bulunan derin denizlerinde henüz keşfedilmemiş birçok canlı türü olabilir. Bu canlılar, soğuk sulara ve karanlığa adapte olmuş, benzersiz özelliklere sahip olabilirler. Antarktika'nın altında, buzun altında kalan dev bir kara kütlesi bulunuyor olabilir. Bu kıta, daha önce keşfedilmemiş jeolojik ve biyolojik özelliklere sahip olabilir ve dünya tarihine ışık tutabilir. Buz tabakası altında, göllerin bulunabileceğine dair ipuçları vardır. Bu göllerin suları, binlerce yıl boyunca izole kalmış olabilir ve dünya üzerinde eşsiz mikrobiyal yaşamın ev sahibi olabilir. Buzların altında, milyonlarca yıl öncesine ait fosil kalıntıları ve antik yaşam izleri bulunabilir. Bu kalıntılar, kıtanın geçmiş iklim koşulları ve yaşam formları hakkında bilgi sağlayabilir. Antarktika, uzaydan gelen meteoritlerin toplandığı bir bölgedir. Bu meteoritlerin içinde, dünya dışından gelen materyaller ve uzayın sırlarını açığa çıkarabilecek unsurlar bulunabilir. Buzul tabakası altında, buzulaltı nehirlerin varlığına dair kanıtlar bulunmuştur. Bu nehirlerin, buzul hareketinin hızını ve buzun erimesini etkileyebilecek rolü olabilir. İnsanlar için neredeyse yaşanmaz bir ortama sahip olmasına rağmen, bu buz kaplı kıta, bilim insanları için büyük bir ilgi odağı olmuştur. Antarktika'nın keşfi, insanlığın merak duygusunun ve bilimsel araştırmanın güçlü bir ifadesidir. Antarktika'nın keşfi, bir dizi cesur denizci, kaşif ve bilim insanının cesur ve zorlu yolculuklarına dayanmaktadır. 19. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir süreçtir. Ancak, kıtayı keşfetmek ve araştırmak için gerçek çabalar, 20. yüzyılın başlarında hız kazandı. 1820'de, Rus denizci, Fabien Gottlieb,
von Bellingshausen ve Mihail Lazarev Antarktika kıyılarını gördüler ve Alexander Adası'nı keşfettiler. Aynı yıl, İngiliz kaptan William Smith, Güney Shetland adalarını keşfetti. İngiliz denizci James Cook'un keşifleri, Antarktika'nın haritasının çizilmesinde önemli bir rol oynadı. 1773 ve 1774 yıllarında, Güney Okyanusu'nda geniş çapta seyahat etti ve Güney Kutbu'na yaklaşan birçok adayı kaydetti. Antarktika'yı ilk kez keşfetmese de, bilinmeyen toprakları haritalamak ve kaydetmek için önemli bir ilerleme sağladı. 1830'larda Fransız kaşif Jules Dumont D'Urville ve İngiliz denizci James Weddell, Güney Kutbu'na doğru keşif gezileri düzenlediler ve kıyıları haritaladılar. Ancak, gerçek keşif, 20. yüzyılın başlarında, Norveçli kaşif, Roald Amundsen ve İngiliz kaşif, Robert Falcon Scott'un liderliğindeki kutup araştırma ekspedisyonlarıyla gerçekleşti. 1911 ve 1912 yıllarında, Amundsen ve Scott, ayrı ayrı olarak, Güney Kutbu'na ulaşmayı hedeflediler. Amundsen, Norveçli kaşif olarak, Güney Kutbu'na ilk ulaşan kişi olmayı başardı. 14 Aralık 1911'de Amundsen ve ekibi, Güney Kutbu'na ulaşan ilk insanlar oldu. Birkaç hafta sonra, 17 Ocak 1912'de Scott ve ekibi de Güney Kutbu'na ulaştı, ancak Amundsen'den yaklaşık bir ay sonra geldiler ve geri dönüş yolculuğunda trajik bir şekilde hayatlarını kaybettiler. Antarktika'nın keşfi, insanlığın coğrafi sınırları genişletme isteğinin bir yansımasıydı. Bu keşifler, bilimin ve haritalamanın ilerlemesine katkıda bulunurken, aynı zamanda, insanlık için yeni sınırların keşfedilmesi anlamına da geliyordu. Antarktika'nın bilimsel araştırmaları, 20. yüzyıl boyunca hızla arttı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok ülke, bilimsel keşifler için kıtaya ekspedisyonlar düzenledi. Bu keşifler, iklim değişikliği, buzul hareketleri, deniz biyolojisi ve diğer birçok bilimsel konuda önemli bilgiler sağladı. Kutup bölgeleri, ekosistemlerin benzersizliği ve kırılganlığı nedeniyle bir dizi tehdit altındadır. İklim değişikliği, deniz buzunun erimesi, kirlilik, balıkçılık, turizm ve doğal kaynakların aşırı kullanımı gibi faktörler, bu hassas bölgelerdeki ekosistemlere zarar vermektedir. Ancak, uluslararası topluluk, bu tehditlerle mücadele etmek ve kutup bölgelerini korumak için çeşitli koruma çabaları yürütmektedir. Kutup bölgeleri, dünya genelindeki en hızlı ısınan bölgelerden biridir. Yükselen sıcaklıklar, deniz buzunun erimesine, buzulların çekilmesine ve habitatların değişmesine neden olur. Küresel ısınma, deniz buzunun azalmasına ve yaz aylarında daha fazla açık su alanlarına neden olur. Bu durum, denizel yaşam için yaşam alanı kaybına ve ekosistem dengesinde değişikliklere yol açabilir. Antarktika Antlaşması gibi uluslararası anlaşmalar, kutup bölgelerinin korunmasına yönelik çabalara destek sağlar. Bu anlaşmalar, doğal yaşamın korunması, çevre yönetimi ve bilimsel araştırmaları teşvik eder. Bilimsel araştırmalar, kutup bölgelerindeki ekosistemleri anlamak ve korumak için kritik öneme sahiptir. O araştırmalar, iklim değişikliği, deniz biyolojisi, buzul bilimi ve diğer alanlarda veri toplamayı ve izlemeyi içerir. Kutup bölgelerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kamuoyu farkındalığının artırılması, koruma çabalarının önemli bir bileşenidir. Eğitim ve bilinçlendirme programları, yerel halklar ve ziyaretçiler arasında çevresel duyarlılığı artırabilir. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.